Evet sevgili dostlar, tekrar merhaba. Bugün darbuka dersimizin üçüncüsünü yapıyoruz. Bugünkü dersimizin konusu da rumba. Latin Amerika kökenli, özellikle Küba ile özdeşleştirilmiş bir ritim. Şimdi önce onunla ilgili egzersizler, daha sonra da rumba ritmi ile ilgili kalıbımızı inceleyeceğiz, çalışacağız, egzersizler yapacağız. Dersimize geçmeden önce bir önceki ders neler yaptık onları bir hatırlayalım. Ayub ritmini işlemiştik bir önceki derste. Onunla ilgili ritimle çok alakası olmasa da yeni bir çalışma, yeni bir egzersiz vermiştim. Ne demiştim? Cümlelerimize birazcık dinamizm katacak efektif bir çalışmaydı. Sol elle de düm yapmaya başlamıştık ufak ufak. Nasıldı? Bunu farklı varyasyonlarla çalabileceğinizi söylemiştim. Notaların altında yazan R harfinin right yani sağ el ifade ettiğini, L yani left'in de sol eli ifade ettiğini, yani right gördüğünüzde sağ eli, left gördüğünüzde sol eli vuracağınızı söylemiştim. Sağ eli nasıl konumlandıracağımızı izah ederken avuç içi çizgimizin deri ile kasnağın birleştiği yere geldiğini söylemiştim. Aynı şekilde sol elle vururken de avuç içi çizgimizi yine bu yukarıda deri ile kasnağın birleştirdiği yere hizalayabilirim. Bunu atladık. Ama derslerin devamlılığının avantajı bu zaten. Atladığımız şeyleri sonraki derslerde tamamlayarak, telafi ederek gidiyoruz. Evet, şu çalışmayı vermiştim. Daha sonra Ayub ritmini öğrenmiştik. Hemen hızlıca ona değinelim. Nasıldı? 2 zamanlı bir ritimdi. İlk zaman şöyle düm şeklinde, ikinci zamanda düm tek şeklindeydi. Birleştirdiğimizde düm ka düm tek, düm ka düm tek, düm ka düm tek, düm, üç düm tek, düm, üç düm tek. Evet, bazen alışkanlıklar. K dediğim zaman bilin ki 3. parmağımla çalıyorum. Evet, şimdi biz kendi dersimize dönelim. Daha doğrusu bugünkü dersimize dönelim. Rumba aynı zamanda 4 zamanlı bir ritim. Bundan önceki derslerimizde, çalışmamızda 2 zamanlı ritimleri görmüştük. Misket ve Ayub. Rumba bunların aksine 4 zamanlı. Yani her ölçü çizgisi arasında toplam 4 zamana sahip bir ritim. Türk müziği karşılığı da Sofyan. Nim Sofyan neydi? 2/4'lük, 2 zamanlıydı. Sofyan da 4/4'lük. Batı müziğindeki karşılığı 4/4'lük, 4 zamanlı bir ritim. Şimdi rumba'yı dediğim gibi ghost notalarla nasıl vuracağımızı açıklamaya çalışacağım. Anlaşılır olsun istiyorum. Teorik olarak ifade edemezsem eğer muhakkak duyumla konuyu kavrayacağınızdan eminim. Evet, ekranın altında gördüğünüz gibi rumba ritmi 4 zamanlı demiştik. İlk ölçüsüne bir göz atalım. Orada bazı parantez içinde notalar görüyorsunuz ve altında büyüktür işareti ya da biz buna nüans ya da vurgu diyoruz. O notaların vurgulu çalınacağını ifade eden altı açık üçgenlerin olduğu notaları görüyorsunuz. Hemen bakalım rumba ritmine. Rumba ritmi normalde karşımıza son ölçüde olduğu gibi çıkacak. Şurada son ölçüde bakın 3 tane nota var. İlk ikisinin önünde nokta var. Noktayı da anlatayım aslında şimdi yeri gelmişken. Önüne geldiği notayı yarısı kadar daha uzatıyor. Şimdi burada hangi notanın önüne gelmiş? Son ölçüdeki ilk notaya bakalım. Bir vuruşluk bir notanın önüne gelmiş. Ne dedik? Yarısı kadar daha uzatıyor. Bir vuruşun önüne geldiğinde 1,5 vuruş oluyor nota. Bunu da bakın hemen ilk ölçüde parantez içinde gösterdik onu. Şimdi bir sonraki vurguya kadar kaç tane nota var? 3 tane nota var. İkisi parantez içinde. Yani 3/8'lik. Bu 3/8'liğin ilkini çalıyoruz. Diğer ikisini çalmıyoruz. Gizli. Ya da şöyle düşünün. Düm 1 2. Düm 1 2. Daha sonra yine 1/8'lik 2 tane gizli 8'liğimiz var. Orada da aynısını yapıyorum. Düm 1 2. Sonra 1/8'lik ve bir tane gizli 8'liğimiz var. Yani düm 1. Şimdi şöyle tekrar edeceğim bakın. Düm 1 2, düm 1 2, düm 1, düm 1 2, düm 1 2, düm 1. Sayılarla söylediğim notaları çalmıyorum ama sürenin içerisine eş zamanlı olarak dahil ediyorum. Dikkat edin. Düm 1 2, düm 1 2, düm 1. Şimdi birleştiriyorum bu iki ölçüyü, yani noktalı versiyonuyla. Düm 1
2 düm 1 2 düm 1 düm 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 1 2 düm 1 2 düm 1 düm düm düm. Hemen metronomla çalalım bakalım. 4 vuruş boşumuz yani bir ölçü boşumuz var. 2 3 4 düm 1 2 düm 1 2 düm 1 düm 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 1 2 3 4 düm 1 2 düm 1 2 düm 1 düm düm düm. Sanırım anlaşıldı. Pratikle çok daha iyi anlayacağız. Hemen diğer egzersizimize geçelim. Yine ekranın altında göreceksiniz. Burada farklı varyasyonlarla 2 egzersiz yapacağız. Yani rumba'yı bazı vuruşlara sıkıştırmıyoruz. Yani sadece dümle yapılır, tekle yapılır, işte 1 ve 3 ile yapılır gibi. Abartarak söylüyorum belki ama olabildiği kadar özgün, kendimizi nasıl ifade edebiliyorsak o ritmin karakteristik kalıbının içerisinde kalarak ama yani pa 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 gibi ya da düm. Evet, şimdi ilk varyasyonumuzu metronom eşliğinde çalalım. Bakalım. Yine 4 vuruş boşumuz var. 2 3 4 düm tek tek düm tek tek 2 3 4 düm tek tek düm tek tek. Evet, bu çalışmayı evde muhakkak hızlandırarak çok tekrar edin. Düm tek tek. Evet. Çalarken ya da duyum daha anlaşılır olduğunu düşünüyorum. Yani teorik anlatım birazcık müzikte bazı durumlarda sıkıntı. Açıkça ben zorlanıyorum. Şimdi bir sonraki egzersizimize geçelim. Yine 4 vuruş boşumuz var. Bu sefer ilk egzersizimizde neydi? Düm tek tek düm tek tekti. Şimdi düm düm tek düm düm tek. Yani ilk 2 vuruşu bu sefer sadece dümle yapacağız. Ne dedim? Varyasyon farkı. Yani siz de kendinizce bu kalıbın içinde kalarak, bu karakterin içinde yani rumba ritmi karakterinin içinde kalarak farklı varyasyonlar üretebilirsiniz. 4 vuruş boş. 1, 2, 3, 4. Düm, düm, tek, düm, düm, tek. 3, 4. Düm, düm, tek, düm, düm, tek. Evet. Şimdi daha uzun bir cümleyle çalışalım. Bu sefer son vuruşa 4 zamanlı bir ritim demiştik. 4. zamanı 2'ye bölerek çalacağız. Yani tek 3. Tek 3. Metronomla çalmaya geçmeden önce kısa bir örnekleyelim. Düm düm tek 3 düm düm tek 3 düm düm tek 3 gibi. Şimdi birinci versiyonumuzu varyasyon 1'i metronomla çalalım. 4 vuruş boş. 1 2 3 4 düm düm tek 3 düm düm tek 3 düm düm tek 3 düm 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 1 2 3 4 düm düm tek 3 düm düm tek 3 düm düm tek 3 düm düm düm. Evet. Şimdi sırada diğer varyasyonumuz var. Hemen metronomla onu da çalalım. 2 3 4 düm tek tek 3 düm tek tek 3 düm tek tek 3 düm 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 2 3 4 düm tek tek 3 düm tek tek 3 düm tek tek 3 düm 1 2 düm 1 2 düm 1. Evet sevgili dostlar, bir dersimizin daha sonuna geldik. Egzersizlerinizi, çalışmalarınızı daha uzun oturumlarla yapmayı ihmal etmeyin. Eğer hızlı yol almak istiyorsanız bunu yapın. Sadece dersi izleyip o an pratik yapmak sizin için yeterliyse saygımız sonsuz. Saygımız sonsuz. Saygımız sonsuz. Yine hatırlatmadan edemeyeceğim. Kanala abone olmayı, beğenilerinizi eksik etmeyin. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.